Bugünkü konumuz da Shape Generator. Shape Generator'ı nasıl kullanırız? Shape Generator nedir arkadaşlar? Shape Generator böyle kendi içerisinde efektler yapmamıza yarayan bir jeneratör. Yani adı üstünde şekil jeneratörü. Bunu nasıl yaparız? Önce bunun bir efekt penceresi var. Gobo, Pose ve şeydeki gibi böyle göstereyim arkadaşlar. Böyle bir efekt penceresi var. Bu efekt penceresini şu anda kapattım. Önce o efekt penceresini nereden ulaşırız ona bakalım. İsterseniz hiç bu efekt penceresini kullanmayabilirsiniz ama kullanmanızı tavsiye ederim. Genelde kimse kullanmıyor. Bir efekt penceresi update etmede ve programları ikinci kez, üçüncü kez yapmada kolaylık sağlar size. Şimdi program menüde bir Shape and Effect var. Bu değil. Open Workspace'in içerisine girip buradan Shape and Effect'i buluyoruz. Hemen bu pencere açılıyor arkadaşlar. Shape and Effect penceresi. Sonra onu istediğimiz gibi şekillendirip koyuyoruz. Bunu diğer videolarda, ikinci ya da üçüncü videoda size göstermiştim. Şimdi ne yapalım? Hemen bir tane shape yapalım. Shape yaparken dikkat etmeniz gereken seçim yönleri de var arkadaşlar. Soldan sağa doğru seçerseniz hareketleriniz soldan sağa doğru olur. Sağdan sola seçerseniz de hareketleriniz sağdan sola doğru olur. Aynı şekilde yalnız bu şuraya kaydettiğiniz sağdan sola seçmeyi ya da soldan sağa seçmeyi algılamaz. Bu sadece efektin ayarlarını algılar arkadaşlar. Son halini de zaten aşağıya kaydediyoruz. Şimdi siz tavsiyem birden fazla grup yapın. Soldan sağa doğru seçip bir grup yapın. Sağdan sola doğru seçip bir grup daha yapın. Farklı gruplar yapın. Efektlerinizi daha kolay yaparsınız. Şimdi hemen göstereyim. Bir tane ne yapalım? Şimdi bunlara en çok sorulan bana dimmer efekt. Dimmer efekti şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ben kendi kullanma yöntemim bu arada. Program menüdeki Shape and Effect'e giriyoruz. Shape Generator'a basıyoruz. Tekrar Create'e bastığımızda Shape penceresi açılıyor. Ben bunu gene buraya konumlandırdım. Bir kere konumlandırdığınızda hep aynı yerde açılır. Sonra Dimmer'e bastık arkadaşlar. Gene burada açıldı. Ne yapalım? Dimmer Sav ya da Dimmer Split yapacağız. Dimmer Split gördüğünüz gibi böyle bir hareket. Şimdi ben bunu kaydederken nasıl kaydediyorum? Şimdi bu speed zaten kaça böleceğiniz size genişliği, speed de zaten hızı. Speed'i 1 yaptım. Şuradan da seçebilirim. Direkt burayı da 1 yapabilirim burayı çevirerek. Speed'i açtım arkadaşlar. 1. Size 100'de. Bunu dedim bir de 3'e böl dedim. Enter dedim. Pardon. 3 enter değil. Seçili robotlarım. 3'e bastım. 3'e bastım. Speed'i 3'e çektim. Ne oldu? 3'e bölmüş oldu. Böyle bu şekilde yapıyor. Şimdi ben bunu programların içerisinde nasıl kullanıyorum? Direkt bu şekilde kaydetmiyorum. Buraya bu şekilde kaydedebilirim bu arada. Ama aşağıya kaydedeceğim zaman Record'a basıyorum. Fixture olan yeri ne yapıyorum? Channel'a çektim. Channel olarak buraya kaydettim mesela. Bunu bu şekilde kaydettim ki şeyin içerisinde gözüksün diye. Bu bir lamba efekti olduğu için hafif de şunu açarsak böyle soldan sağa doğru gördüğünüz gibi gidiyor. Kaydetmiş oldum. Ne yapacağım ben bunu? Herhangi bir programın içerisinde direkt kullanıyor olacağım. Yalnız bunu bir de Edit Times'tan bir önceki videoda Mod 2'ye çevirmemiz lazım ki açıp kapadığımızda tekrar eski haline gelsin. Mod 2 neydi? Aşağı doğru çektiğimde benim efektim bir önceki programa dönsün. Şu açıkken üzerine bunu yapabilirim mesela şöyle. Bunu ne kadar kısarsam efektim o kadar belirgin olur. Üstünü açar. Dimmer efekti böyleydi. Şimdi bir de bunlara ne yapalım? En çok gelen sorulardan bir tanesi biz bu fader'a hız atamak istiyoruz. Hız atamak istiyorsanız sadece dimmerden oluşan bir ışığınız olsun derim ben. Hiç kullanmaya da bilirsiniz ama ben kullanıyorum. Hatta 2 tane 2'ye bölüyorum. O şekilde kullanıyorum. Şimdi spotları seçtik arkadaşlar. Spotlarımıza bir tane pan efekti atacağız. Shape and Effect, Shape Generator, Create, Pan Tilt. Ne yapacağız?
Hansav diyelim, fark etmez, ayarları biz yapacağız. Hansav, biz buna bir zaman verelim, genişlik verelim, 10 dedik. Biz buna size'ını 10 yaptık, hızını biraz hızlı yapayım, 3 dedim, speed 3'e çektim. 2'de speed yaptım, 2'ye böldüm. Bu şekilde hızlı bir efektim oldu. Bunu kaydederken az önce channel'da kaydetmiştim. Bu sefer fixture'da kaydedeceğim. Efektimi aynen bu şekilde istiyorum ama ışığı gözüksün istemiyorum mesela. Channel'ı fixture'a aldım arkadaşlar. Bu şekilde hemen direkt bunun yanına kaydettim. Şimdi istediğimiz neydi? Biz bunu açınca genişliği aynı olsun ama bu fader bizim aynı zamanda hız fader'ımız olsun. Tamam, hemen yapalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Playback Options'a giriyoruz. Shape'imizin üstüne basıyoruz. Efekt kısmına geldik. Burada son alttaki iki tanesi Shape Size Fader diyor. Ben hayır fader değil, fix olsun diyorum. Çünkü fader'ı speed için kullanacağım. Burada da Shape Effect yani speed'i Fixed'den fader'a çevirdim arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi çıktım. Ben bunu yavaşça açarsam, yani fullünü göstereyim önce. Ne oldu? Hızlı. Ben bunu kıstıkça bu yavaşlamış olacak. Olayımız buydu. Şimdi şuraya da kaydetmeyi göstereyim size. Şu dimmer açık kalsın. Hemen spotlarımı seçtim. Buraya da efektimizi kaydedelim arkadaşlar. Buraya da bir tane circle kaydedeyim. Çok basit. Shape and Effect'e basıyoruz. Shape Generator'a basıyoruz. Create'e basıyoruz. Pan Tilt'e basıyoruz. Circle kaydettik hemen. Direkt basıp kaydedebilirim ama biraz ince ayar da yapayım. 10 dedim size'ı. 10 yaptım. Speed'i 3 yaptım arkadaşlar. Güzel. Bunu bir de 4'e bölelim. 4'e bölelim. Güzel. Direkt buraya bastığımda burası kaydolmuş olur. Hemen görelim kaydolmuş mu? Spotları seçtim. Direkt açtım. Bu şekilde kaydolmuş oldu. Bunu da ondan sonra daha sonra buraya kaydedebilirim. Pardon, Record'a basıp hemen buraya kaydedebilirim. Başka bir programda tekrar bunu kullanacaksam da bu şeyi kullanmış oluruz. Efekti kullanmış oluruz. Seçim yönüyle alakalı hemen bir şey göstereyim. Şimdi şöyle yapalım. Soldan sağa doğru seçtim robotları. Bunu nasıl anlatabilirim? Shape and Effect'ten bir dimmer yapacağım tekrar. Dimmer yaptım arkadaşlar. Dimmer Spread yaptım. Şimdi soldan sağa doğru seçili. Şimdi bunu 3 yaptım anlaşılır olsun diye. Şimdi soldan sağa doğru bu şekilde akıyor mesela. Bunu ne yaptım? Direkt buraya kaydettim arkadaşlar. Şimdi spotları seçtim. Neydi bu? Soldan sağa doğru yapıyordu. Tekrar bunu buradan seçtim arkadaşlar. Bastım. Bu sefer ilk robotum bu taraf oldu. Çok belirgin olmadı ama sağdan başladı hareketim. Bunu circle gibi farklı poz yaptığınız şeylerde daha iyi anlarsınız. Hemen bunlara da nasıl isim vereceğinizi biliyorsunuz zaten. Rengini buradan ayarlıyorsunuz. Başka bununla alakalı size göstereceğim bir sürü şey var aslında ama şimdilik bilmeniz gerekenler: Shape Effect penceresini nasıl düzgün kullanırız? Şunu da en çok sorulardan bir tanesi, bu şeyi nasıl yavaşlatırız, hızlandırırız? Bir de dimmer efektini diğer programların içerisinde nasıl kullanırız da. Ben bunların hepsini size şimdilik gösterdim. Shape'in bir sürü ayarı var arkadaşlar. İlerideki videolarda hepsini öğreneceğiz. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Telegram kanalını unutmayın bu arada. Telegram kanalında da hangi videoları paylaştığımız ve birbirimizin sorunlarıyla alakalı her şeyi orada konuşuyoruz, çözüyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Bu video umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.